Ahmet Hamdi Tanpınar'ın başyapıtı Huzur. Bu eser sadece bir roman değil, çok daha fazlası. Bir ruhun, bir şehrin ve iki dünya arasında sıkışıp kalmış bir ulusun sancılı bir portresi adeta. Gelin şimdi birlikte Tanpınar'ın bu ölümsüz eserinin katmanlarına inelim ve o bir türlü ulaşılamayan huzurun izini sürelim. İşte bu soru romanın tam kalbine iniyor. Kahramanımız Mümtaz soruyor. İki dünyam var. Acaba hepimiz böyle miyiz? Aslında bütün hikaye bu içsel bölünmüşlüğün, bu iki dünya arasında sıkışıp kalmıştık hissinin sancısını anlatıyor. Baştan sona kadar. Peki bu yolculuğa başlarken önce gelin eserin yaratıcısına ve tabii ki romanın adını taşıyan o merkezi kavrama yani huzura bir bakalım. Tanpınar'ı düşününce aklımıza hemen o eşsiz köprü gelmeli. Bir yanda doğunun ruhu, diğer yanda batının estetiği ve Tanpınar tam bu ikisinin ortasında. Zaten kendisi de hayatı boyunca bu iki dünya arasında kalmış bir aydın. Haliyle huzur bir anlamda onun kendi iç çatışmalarının da romanı oluyor. Edebiyatı en derin insani halleri anlatmak için nasıl bir güzel sanata dönüştürdüğünü görüyoruz burada. Peki nedir bu romanın aradığı huzur? Yani basit bir sessizlikten, sakinlikten bahsetmiyoruz burada. Hayır, çok daha derin bir şey. Ruhun o tam bir doyuma ulaştığı, geçmişle, bugünle, kendinle, her şeyle barıştığın o an var ya, işte o uhrevi dinginlik. Bütün roman işte bu bir türlü ele geçirilemeyen, yakalanamayan o anın peşinde bir koşuşturmaca aslında. Şimdi de hikayenin geçtiği yere, yani İstanbul'a gidelim. Ama hemen söyleyeyim, huzurdaki İstanbul öyle sıradan bir dekor değil, kesinlikle değil. Adeta romanın ana karakterlerinden biri, nefes alıp veren canlı bir varlık. Tanpınar'ın gözünden bakınca şehirdeki eşyaların bile bir ruhu var. Düşünsenize, çadır çalırı içinde gördüğünüz o dağınık yelpaze parçaları sadece eşya değiller. Onlar geçmişin hayaletleri, şehrin hafızası. Her köşe, her nesne böyle hatıralarla dolu. Ve işte İstanbul'un ta kendisi bu. Tam bir zıtlıklar şehri. Aslında romanın temelindeki çatışmayı şehrin sokaklarında görüyorsunuz. Bir tarafta sefalet içinde kıvranan evler, hemen yanı başında sanki geçmişten fırlamış o eski zenginliğin son kalıntısı bir konak. Çöken bir geçmişle ayakta kalmaya çalışan bir bugün, işte böyle iç içe. Ama İstanbul sadece hüzün ve çatışma değil, hayır. Aynı zamanda bir umut. Özellikle Boğaziçi. O parıltılı denizde ışığa doğru gitmek. İşte bu karakterler için sıradan bir yolculuk değil. Sanki bir kurtuluş vaadi. O aradıkları huzura kavuşma ihtimali. Peki bu şehirde huzuru arayan kim? Gelin şimdi hikayenin kalbine inelim, Mümtaz ve Nuran'ın çalkantılı aşkına ve bu aşk üzerinden yürüyen o kişisel huzur arayışına bakalım. Mümtaz için Nuran, işte o huzura açılan kapının anahtarı. Nuran sadece bir kadın, bir sevgili değil. O, sanki geçmişin bütün güzelliklerini, o eski müziği, o incelikli estetiği, hepsini bedeninde taşıyan bir mucize. Bu yüzden Mümtaz'ın ona duyduğu şey, basit bir aşkın ötesinde neredeyse kutsal bir tapınma. Ama işin trajik tarafı da burada başlıyor. Tam da bu kurtarıcı olabilecek aşk, bizzat Mümtaz'ın kendi iç dünyasında zehirleniyor. Kendi kuruntuları, o bitmek bilmeyen kaygıları, kıskançlıkları, zihninde tek bir Nuran yok, bir sürü Nuran var. Ve bu durum onu kurtarabilecek o tek ilişkiyi kendi elleriyle bir cehenneme, bir krize dönüştürmesine neden oluyor. Şimdi hikayeyi biraz daha genişletelim. Sadece kişisel bir aşk hikayesi değil bu. Gelin karakterlerin hayatına sızan, onları şekillendiren daha büyük kültürel ve tarihi fırtınalara bir göz atalım. Roman boyunca bitmek bilmeyen bir tartışma var. Doğu mu, batı mı? Ve bu çatışmanın en net görüldüğü yerde müzik. Bakın, bir tarafta ruhu besleyen, bir sığınak gibi olan Alaturka müzik var. Hani Dede Efendi dinlerken o bütünün içinde kaybolursunuz ya, işte o. Diğer taraftaysa zihne meydan okuyan, bireysel dehanın parladığı alafranga müzik. Mesela bir Beethoven konçertosu. İşte Mümtaz tam bu ikisinin arasında sıkışıp kalmış durumda. Bir yanda ruhunun dili, diğer yanda zihninin dili. Ve bütün bu kişisel ve kültürel çatışmalar yetmezmiş gibi bir de ufukta kocaman bir gölge var. İkinci Dünya Savaşı. Bu savaş tehdidi bile karakterleri ikiye bölüyor. İhsan gibi karakterler medeniyetin çöküşünden, her şeyin kaybolmasından deli gibi korkuyor. Ama bir de Suat var, romanın o karanlık yüzü. Oysa bu yıkımı adeta bir arınma ateşi olarak görüyor. Gelsin bu kaos diyor.
İnsanlık bu ölü kalıplarından ancak böyle bir yangınla kurtulabilir diye düşünüyor. Ve böylece yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Roma'nın zirve noktasına. Adı huzur olan bu eser aslında tam da bu huzurun neden bir türlü bulunamadığını, neden ulaşılamaz olduğunu sorguluyor. İşte tam bu noktada sahneye Suat çıkıyor. Suat, huzur kavramının antitezi, tam zıttı. Anlam, güzellik, aşk, ona göre hepsi birer yanılsama. Her şeyi yıkıma, hiçliğe sürükleyen o nihilist ses. Kısacası Suat, Mümtaz'ın zihnindeki o en karanlık fısıltı. Ve Suat'ın o meşhur intihar mektubu. İşte romanın en sarsıcı, en vurduğu yer burası belki de. Ne diyor? Beethoven bu keman konçertosunda bana nasıl yükleniyor? Bize kendi ruhlarının hastalıklarını aşılıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sanat bile bir şifa değil, tam tersine sanatçının kendi acısını, kendi hastalığını başkalarına bulaştırma yolu. Bu sözler Mümtaz'ın inandığı, sığındığı her şey indirilen son, en ağır darbe oluyor. Sonunda Tanpınar bize net bir cevap vermiyor. Tam tersine bizi o devasa, o can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Böylesi bir kriz çağında, kargaşanın, savaşın, içsel bölünmüşlüğün tam ortasında huzuru aramak, bu asil, soylu bir arayış mı, yoksa sadece en başından kaybetmeye mahkum olduğumuz güzel bir yanılsama mı? İşte romanın bize bıraktığı en büyük soru bu.